ülkede her Aynen. şey yasak. Şurada bir tane böyle Michelin yıldızlı bir restoran gördük. Sanırım buradan yiyeceğiz. Buradan Bence. karşıdan karşıya geçiş yok. İlk önce buraya geçeceğiz, sonra oraya, oradan oraya. Singapur'da ceza olaylarından dolayı korkuyorum ben. Hatta kendi suyu bile yok. Yurt dışından alıyoruz çeşme suyunu bile. Anam, abim kırmızı ışıkta geçiyorsun abim. Şuna bak ya, sunum sıfır ya. Bu böyle yeniyor mu? Bence. Bence yenmemesi gerekiyor, acı. Giyseniz 2 bölüm var. Helal olanlar için ayrı bir yıkama alanı ve normal karışık olanlar için de ayrı bir yıkama alanı Çok yapmışlar. garip bu da. Ülkede dedikodu yapmanın cezası var. Sokakta bayrak sallayarak gezemiyorsun. Burada da böyle kayakçı abilerimiz, ablalarımız oturmuş. Bence çok tatlılar. Kendilerine eğleniyorlar. Herkese yeni bir bölümden Merhabalar. an itibariyle dünyanın en pahalı ülkelerinden birindeyiz ve Singapur'dayız. 1,5 yıl önce gezmiştik burayı. Hatta Güneydoğu Asya'ya geldiğimiz ilk ülke, başladığımız ülke burasıydı. O yüzden bir böyle değerli benim için. aynı zamanda da Güneydoğu Asya'dan çıkmaya karar verdiğimiz ülkede Aynen. olabilir. Yakında bir Türkiye yolculuğu başlıyor. Bu videoyu izlediğinizde muhtemelen çoktan Türkiye'ye gelmiş Aynen. olacağız. Hatta başka bir ülkede olmuş bile olabilir. Muhtemelen olacak diye ümit İnşallah, ediyoruz. diyelim. Bilmiyoruz bakalım. Biletimizi aldık. Buradan sonra Malezya'ya geçeceğiz. Oradan da Türkiye'ye geçeceğiz. Şu anda 1,5 yıl önce Vesile'nin dediği gibi burayı gezmiştik. Gezdiğimiz ve içimizde kalan, güzel olduğunu düşündüğümüz bölgeleri böyle ufaktan tekrar gezmek istiyoruz. Şu anda Yemeklerini beğendiğimiz bir yer var, hatta şu an oraya geldik. Lau Pa Sat diye bir yer var Singapur'da. Hemen karşımızda. Burası böyle bir sokak yemeği demek doğru olur mu? Olur, çünkü akşam saat 6'dan sonra sokak trafiğe kapatılıyor. Bildiğin böyle masalar, şeyler seriliyor. Yan caddedeydi sanırım. Evet. O yüzden bence yemek sokağı denilebilir. Buradan bence. karşıdan karşıya geçiş yok. İlk önce buraya geçeceğiz, sonra oraya, oradan oraya. Ya bir de bu Singapur'da ceza olaylarından dolayı korkuyorum ben. Yani buradan karşıya atlasam biri görse, şikayet etse ya da polis gelse maalesef Kaç Hong Kong doları? Hong Sanırım Kong değil, 5000 Singapur TL. doları ama Ay, pahalı, her türlü pahalı. ya biz durmadan çorap değiştirir gibi ülke değiştirdiğimiz için karışmaya başladılar. Bu ay 5 ülke falan değiştireceğiz. Türkiye'ye gitmeden önce sürpriz bonus bir ülkemiz var dostlar. Tamam. Ufaktan bir gitmeden kendimize bir şeyler katacağız yeni bir ülke olarak. Aynen. Onun dışında şu an bu bulunduğumuz bölge aslında Singapur'un en para dönen bölgelerinden birisi. Singapur ticaret konusunda çok önde gelen bir ülke ve üretim sıfır gibi bir şey burada. Çünkü Singapur çok küçük bir şehir ülkesi. Hatta kendi suyu bile yok. Yurt dışından Malezya'dan alıyoruz suyunu, içme suyunu, çeşme suyunu bile. Ama çeşme suları içilebiliyor diye hatırlıyorum. Anam, abim kırmızı ışıkta geçiyorsun abim. Bak, oluyor böyle şeyler. Evet, geldik dostlar. Umarım o yemek yediğimiz yeri bulabiliriz. Burada bir taco yemiştik. Vesile'nin aklında taco kalmış. Sanırım Meksika mutfağına aitti. Meksika evet. Neresiydi acaba? Böyle merkezi bir yerde. Chinese. Chinese değil. Aha bulmuş restoranımızı. Burasıydı. Değişmemiş. Evet. Biz tavuk etli almıştık gibi hatırlıyorum ben. Ben de tavuklu diye hatırlıyorum. Her ülkenin kendine has şeyleri var bak. Singapur'da ne var? Yengeçli. Ondan sonra koriander kişniş. Kişnişten nefret ediyorum. Aa, Kırmızı soğan, domates, yumurta. Singapur kötü mesela. French'e bakıyoruz. Ördek var, marul var, mısır var, kabak var. şuydu bizim aldığımız. Taco set. O set olarak aldık. Aynen salatası da Aynen. çok güzeldi. Mesela Çok salatayı iyiydi da çok salatası. beğenmiştim. Sanırım biz Malezya takosu almıştık. Chicken. Çünkü baktığında tavuk var. Diğerlerinde Kore'de de tavuk var ama Kore'de kimchi mimchi var. Kimchili almamıştık biz. Kimchi böyle marula benzeyen lahana tarzında bir şey. Lahana ve marul arasında bir bitki. Ondan öyle turşu yapıyorlar. Ve Kore'de deli gibi tüketiliyor. Yani çok acılı oluyor genelde. Çünkü acı biberle böyle ovuyorlar, fermente falan Koreliler de ediyorlar. acıyı seviyor ya. Seviyorlar. Her ülkenin kendine has böyle baskın olan şeyini de takonun Fotoğrafına içine bakalım mı? katmışlar. Fotoğrafı var bende. Sonra Tavuklu bu arada ya. Koreli ya. Çünkü üstünde kimchi var bak. Kore'yi almışız. This taco close. When, Taco close. China okay. when will open taco? No. Taco kapalıymış. Okay, thank O you. zaman başka bir şey yiyoruz. Üzdü.
我这边中国的菜可以做，墨西哥的菜做不了。 Okay. Okay. Thank you so much. Kapalıyız zaten. Çin yemeği yapıyorum sadece. Aynısını tekrarladım. Ben sevindim. Niye Çünkü Ali sevindim farklı derseniz. lezzetler denemek istiyorum. Evet, ben daha çok böyle gitmeden böyle daha yerel yiyecekleri denemek istiyordum. Gel Singapur kahvaltısını gösterelim. Singapur kahvaltısı. Burada bir de tost ekmeği var dostlar. Tost. Buraya gelirseniz bunu da deneyebilirsiniz. Ama tostun içerisinde tereyağı ve şeker serpiyorlar. Bayağı içerisine. bildiğin karamelize Aynen. şeker falan oluyor ya da toz şeker de Normal, olabilir. Anlamadım, toz şekeri serpiştiriyorlar içine. Çok Şu şekilde garipti. French toast diye satılıyor mesela. Bu da 3.40 Singapur doları. İçine tereyağı koyarsanız 2.20'ymiş mesela saat 7 ile 11 arasında geldiğinizde. Bu da güzel ama yani bence ben bir kez denerim. şu an için gerekli bir tat değil. Böyle özlediğim bir tat değil ya burada. Hindistan yemekleri biraz daha Türk damak zevkine uygun olduğu için Hindistan yemeği alınabilir. Çok Olabilir. acı olmayanları güzel oluyor genelde. Burada mesela pilav, tavuk. Şu sos genelde acı oluyor. 9 Singapur doları. Oo bak ne var? Biryaniymiş. Nan butter. Ay şunlar da garlic. çok iyi. Ne o? Hatırladın mı? Nanlar Malezya'ya gidince çok yiyeceğiz. Biz bunun Aa, sarımsaklı evet. tereyağlısına bayılıyoruz. Hindistan'ın bazlaması. 4 tanesi 10 Singapur doları pahalı. Aman Çünkü be bam ekmeğin üzerine tereyağı ve Sarımsak. sarımsak koyuyorlar ama çok lezzetli klasikleri oluyor. de var bu arada. Hepsinde sarımsak Aynen. olmuyor. Biz onu daha çok seviyoruz. Şurada bir tane böyle Michelin yıldızlı bir restoran gördük. Sanırım buradan yiyeceğiz. Neler varmış? Bir şey yok gibi yani. Kwai Teo. Şu noodle'lardan alınabilir bence. Kalamar, karides. Deneyelim mi? Bayağı da abiye talep varmış. Bakar mısınız fotoğraflara? Çektirdikleri ünlüler mi değiller mi bilmiyorum ama şurada da Michelin yıldızı ödülü var. Final olarak Fried Hokkien Prawn Noodle, şu karidesli olan, onu seçtik. Şöyle içeriği göstereyim. Büyük bir wok tavasında güzel bir noodle yapıyorlar. Can I take one fried Hokkien prawn noodle? Hokkien prawn is a mayonnaise. Fried kwai just have? Okay. Sadece şunlar varmış aşko. Arkadaş ya nasıl bir güne başladık biz? Bulamıyoruz yemek ya. Her şey bitmiş ya. Evren bizim yemek yememizi istemiyor sanırım. Yani çok erken gelmek de aslında mantıklı değil. Aynen. Hadi bakalım başka yerde. Haydi. Burası da Michelin yıldızlıymış. Burada bayağı Michelin yıldızlı restoranı var herhalde. Tavuk kanatlarını bilmiyorum. Ben oldum olası sevemedim. Garip geliyor bunları yerken. Şu son kanat kıvrımının devamı da var ya böyle. Çok fazla Niye güzel Michelin. yerler kapalı hep? Kebap. Türk bu arada. Her kebap yazan Ali yer Nazik Türk olmuyor Kebap, ki. İskender, kebap. Aynen isimden dolayı Türk, evet. Ali Nazik kebabı şu anda chicken'lı alırsan yani tavuklu 11.90'mış. Neredesin abi, neredesin? Kuzu etli 13.5, mixi de 14.5. Uy, bu arada uygun. Dönüp dolaşıp aynı yerlere geliyoruz, farkında mısın? Ne yapıyoruz? Şu biryani set. Değil mi? Aynen. Ben de gözüm ona takıldı. Bence gayet okey. Alıyorum bunu. Bunları biz Malezya'da çok deneyimledik dostlar. Malezya'ya giderseniz Malezya'da da çok Hindistanlı olduğu için bayağı bunlara oluyorsunuz, hakim oluyorsunuz. Oo, taban doluluğuna bak. Hello. Can I take one plan B? Is it spicy? Okay. Can I take one? 13.5 Singapur doları. Cash. Şu şekilde bir şey gelecek bizim için. Böyle abim kesiyor. Abiler böyle göz kararı katıyor gibi eti tavuğu. Şuna bak ya aşkım, sunum sıfır ya. Büyük bu arada. Diğerinde doymayacak. Evet bunda bayağı doyuracak. İnşallah acı değildir. Hindistan'a gitmeden de Hindistan'ı buralarda yaşayabiliyorsun. Şöyle üstünde bakın sarımsak tanelerini görebiliyorsunuz küçük küçük. Şu soslar genelde acı oluyordu. Zaten tikka da acıydı. Çok mu acı? Acı. Biraz acı. Adam bir de şey dedi, acısız dedi. Bunların acısızı Bunların da acısızı yani. bile acı ya. Yani sırf şu ekmeği için aldım bence. Şu da güzel, fasulyeli ama acı ya. Çok iyi ya. Bakalım tavuğu ne kadar acıymış. Bence sosu da acı. Tavuğun sosu çok güzel ya. Hindistan'ın baharatlarını ve yemeğini ben Hindistan'a gitsek de seveceğimizi düşünüyorum.
Evet ama sokakta da yenmez diye Her düşünüyorum. sokağın eti yenmez. Aynen. Hmm. Bu nohut şu fasulye ama fasulye farklı. Acaba soya fasulyesi mi? Bence soya fasulyesi Olabilir, gibi. evet. Çünkü siyah siyah şeyleri var. Nohut daha bir acıymış. Ben nohudu yememiştim. İkisini aynı sanmıştım. Bu arada biz Hindistan'da havalimanında da yemiştik. Rezalet. Yine bu şekilde küçük küçük soslar koyuyorlar. Onlar da aynı bunlardan vardı, hatırlıyor musun? Bu ne? Tarçın. Et bence. Pastırma gibi. Dikkatli ye yani. Hmm. Ne var? Tarçın. Bu böyle yeniyor mu? Bence. Bence yenmemesi gerekiyor. Acı. Oha, Pilav ağzıma çok bir... lezzetli. Hindistanlılar da pilavı beceriyor ya. Tarçın o kadar yakışmış ki pilava. Oha, değil mi? Ben direkt tarçının kendini ağzıma attığım için kendisini Şu an hissedemiyorsun. hissetmiyorum. diyorsun. Yemek 10 üzerinden 8 hak ediyor ya. Şimdi yemeğimizi yedik. Yemeği yedikten sonra bu alanın hemen hafif dışında burada lavabo alanı var. Lavabo alanın yanında da gördüğünüz gibi bulaşık yıkama alanı var. Bulaşık yıkama alanında da fark ettiyseniz 2 bölüm var. Helal olanlar için ayrı bir yıkama alanı ve normal karışık olanlar için de ayrı bir yıkama alanı Çok yapmışlar. garip bu da. Yani aslında ülke her ne kadar böyle farklı ırkların bir arada yaşadığı bir ülke olsa da bu yönden de ayrımı güzel yapıyorlar. Ülke içinde ayrımcılık noktasında da katılar. Ülkede dedikodu yapmanın cezası var. Biri hakkında dedikodu yapıp bunu mahkemede karşı taraf kanıtlarsa sana cezai yaptırım uyguluyor. Bence Önlemler mantıklı. almışlar. Bence Çok de çok mantıklı. mantıklı. Ve hatta şöyle bir durum oldu. Dün yaşandı hatta bu. Bu ülkede mesela sokakta bayrak sallayarak gezemiyorsun. Yasak. Biz burada müzik yaparken hani hangi ülkeden olduğumuzu, farklı bir ülkeden olduğumuzu göstermek için bayrak koyuyoruz çalarken müzik Türk şeyimize, bayrağını çantamıza. koyuyoruz, aynen. Biz bayrak koyduk diye bizi şikayet etmişler. Bayrak yüzünden şikayet etmişler. Evet. Müzik yaptığımız için değil de bayrak yüzünden şikayet etmişler. Normalde müzik yapmak da yasak. Bu ülkede her Aynen. şey yasak. Orada da şöyle oldu. Ben müzik yapıyordum. Müzik yaparken polisler geldi. Burada müzik yapmak yasak dedi. Müzik okey dedim. Topladım çantamı. Ondan sonra bayrak niye duruyordu çantada diye bana direkt onu sordular müzik çantamı kapattıktan sonra. Ben de durumu izah ettim. Hani sadece art niyetim yok. Sadece farklı bir ülkeden olduğumu göstermek için dedim. Polisler ondan sonra bana direkt şunu dedi. Bu ülkede izinsiz bu şekilde bayrak gösteremezsin dedi. Çünkü biz burada birden farklı ulusa hitap ediyoruz ve yanlış anlaşılabiliyor. O yüzden bu konuda çok katıyız. Bu şekilde bayrak göstermek propagandaya giriyor. Aynen. O yüzden ceza alabilirsin, dikkatli ol dedi ve bunun için uyardılar. Ama internette bir de şöyle videolar da dolanıyor. Hani sokak müziği yapmanın cezası böyle 3 ay hapse atıyorlarmış sizi falan filan diye videolar izledik biz. Böyle bir şey yok. Öncelikle başta size bir şans tanıyorlar. Hani uyarıda bulunuyorlar. Bilmememiz açısından. Böyle bir durum var. Bir daha yaparsan böyle böyle cezalar var şeklinde ilerliyorlar. Buna da bilginiz olsun. Bu arada gittiğimiz her ülkede Evet, aslında her ülkede yasak olan bir geçerli şey. bu. Sokak müziği veya sokakta satıcılık yapmak, sen oraya turist olarak gittiğin için yasak. Biz paramızı oradan kazandığımız için biraz bunu yapmak zorunda kalıyoruz para kazanmak için ve gittiğimizde de genelde bir kere uyarılana kadar yapıyoruz. Uyarıldıktan sonra da o ülkeden Orada çıkıyoruz. bir daha yapmıyoruz aynen. Şu anda da burada da uyarıldığımız için 3. günden elendik. Bir de biz burada konaklamayı olabildiğince ucuz bir yolla halletmeye çalışıyoruz. Çünkü en ucuz 1500-2000'den falan başlıyor geceliği burada konaklamanın. Biz bu işi nasıl hallediyoruz? Havalimanında kalıyoruz. Evet, son 3-4 gündür geceleri havalimanına gidiyoruz. Zaten şehir küçük olduğu için bir saatte havalimanına varıyorsun merkezden. Geceleri havalimanında kalıp sabahlar şehri gezip Aynen. müzik yapıyoruz. Endonezya'da 250 TL'ye guest house'da kalırken burada sadece havalimanına gitmek için o parayı ödüyoruz. Evet, git gel Aradaki farkı yaptığımızda anlayın. ikimizin 250 TL Evet. yapıyor. Ama o bile ucuz kalıyor yani. Ayrıca da bu biraz böyle bütçe dostu gezginler için verdiğimiz böyle ipucular gibi oldu. Bu arada bütün gezginler de bu şekilde yapıyor. Çantalarımızda burada Marina Bay Sands Otel var. Buranın en sembolik binalarından birisi. İlerleyen dakikalarda oraya gideceğiz zaten. Oraya gittiğimizde biz kazino bölgesi var orada. Kazinoya girmeden önce çantalarınızı emanet ettiğiniz bir bölge var. Oraya çantaları bırakıyoruz ve geziyoruz. Kazinoya Aynen. da girmenize gerek yok. Bu arada Sadece bugün birisi yine yaptı öyle. evet. Çoğu Gerçekten. gezginin bence yaptığı bir taktik bu.
Çantaları ücretsiz bir şekilde gayet güvenli bir noktaya koyuyorsunuz. Emanet ediyorsunuz, evet. Ve ücretsiz bir şekilde emanet ettikten sonra rahat bir şekilde gördüğünüz gibi çantasız gezebiliyorsunuz. Bizim burada Neyse. uyguladığımız en güzel ve en akıllıca taktiklerden birisi. Size de tavsiye ederim. Yani çünkü çantalarımız benim 14-15 kilo falan, Ali'nin de 18 kilo. Ya az değil bu sıcakta da. 10 dakika yürüsen hoşafın Evet. çıkıyor. Ne var orada? Fare Fare mi? vardı kocaman hem de. Yani burada da o sorun var maalesef. Tropikal ülkelerin en büyük sorunu. Merlion Parkımıza hoş geldiniz. Singapur'un şu olayı çok güzel. 2 gün falan gezsen yeter. Hadi 3 günde gezmek istediğin yerleri 3 Her günde. yer birbirine yürüme mesafesi. Evet, geziyorsun ve Vesile'nin dediği gibi her yer birbirine çok yakın. Bu karşımızda gördüğünüz bina bizim çantalara emanet ettiğimiz bina. Altında kocaman bir alışveriş merkezi var. Belki gitmeden orada da bir alışveriş videosu çekeriz. Bazı insanlar çok merak ediyor. Bir sonraki bölüm belki o da olabilir. Onun dışında üstü otel, en üstü teras ve sonsuzluk havuzuyla birleşmiş bir bina. Burası 2010 yılında yapılıyor ve buranın en sembolik noktalarından biri haline geliyor. Hemen yanında da sanat ve bilim müzesi var. Buraları gezmek için tabii ki de belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Hemen bu elin arkasında, hatta otelin yan tarafında da Cloud Up dediğimiz böyle yapay ağaçların olduğu bir bölge var. Oraya gideceğiz. Şuraya da yeni bir şey yapılıyor. Biz geçen tur geldiğimizde orası çalışmadaydı. Hala çalışmada. Maşallah 1,5 bitirememişler. yıldır daha temelini yeni atabilmişler. Bakalım finalde nasıl bir şey olacak. Çünkü bu buradaki su kısmından falan aldılar yani. Evet orayı kapatıp oraya yeniden bir böyle aslında alanı genişletiyorlar suyun içinde. Burada da buranın yine en ikonik yapılarından birisi var. Biz ilk geldiğimizde burada bir trend vardı. Millet aslanın ağzındaki su kendi ağzına dökülüyormuş gibi böyle videolar çekiyordu. Muhtemelen o trend hala devam ediyordur. Ya da aynen eline falan yapıyorlardı böyle Vesile'nin yaptığı gibi. Komik videolar, bak ablam yapıyor. Komik videolar çıkarmaya çalışıyorlardı. Gel. Merlion'un anlamı mer deniz demek, lion da aslan demek. Aynı zamanda bu Singapur'un isminin de hikayesi. Geçmişte Singapur balıkçılıkla geçinen bir ada ülkesiydi. Burada da zaten görüyorsunuz altta böyle deniz kabukluları ürünleri var. Ağzından su çıkıyor, denize dökülüyor. Üstünde de aslan var. Aslanın hikayesi de şu şekilde. Buraya zamanında bir tane prens geliyor. Rivayete göre adaya çıktığında hayvan veya cisim görüyor. Bunu aslana benzetiyor. Aslan gördüğü için bu adaya Singapura diyorlar. Orada da Singa, aslan, Pura şehir demek. Aslan şehri demek oluyor. Sonrasında da bu isim evrile Singapore'ye dönüyor İngilizce'deki. Ve şu anda da hala bu ismi koruyor. Şehrin oluşum hikayesi bu gördüğünüz yapıda bunu sembolize etmek için yapılmış. Merlion Parkı'nı gezmeyi bitirdik ve Cloud Forest dediğimiz yere gidiyoruz. Burada da yapay ağaçların olduğu bir yer var. Oraya gideceğiz ama oraya gitmeden önce biraz önce size demiştik bir bina yapılıyor, bir yapı yapılıyor, 1,5 yıldır bitmedi diye. Daha bu aşamadalar. Biz 1,5 yıl önce geldiğimizde de yanlış hatırlamıyorsam burada böyle çocukların çizimleri vardı. Savaş konularının yer aldığı. Bu çizimler hala yerini koruyor ve aynı mı değiştirdiler mi bilmiyorum. Şuradan bir karşıya geçelim, düğmemize basalım. Düğmeye basmadığınızda ışık yanmıyor. Burada 5 saatte bekleseniz Geçen tur bekliyorsunuz. çünkü bekledik. Düğmeye bastığınız anda bakın direkt kırmızı ışık yandı ve biz geçiyoruz. Bu çizimlerin hepsi çocuklara ait. Böyle tatlı, sosyal farkındalık oluşturan bir alan yapmışlar da yapı bittiğinde şu hale bürünecek ha. Bitmiş halini koymuşlar buraya. Yanında da Helix Köprüsü, birazdan geçeceğimiz yer. Bayağı güzel bir kompleks yapıyorlar da Aynen. bu kadar uzun sürmesi garip geldi bana. O da muhtemelen temelini bayağı sağlam yapmalarından kaynaklandığını düşünüyorum. Paralar yetmemiştir. Bilmiyorum, buranın da parası yetmediyse dünyanın vay halini. Normalde hafta içi geldiğinizde burada bu ablayı göremiyorsunuz ama hafta sonu kalabalık arttığı için ablam buraya Dondurmacı. gelip evet dondurma Ekmekle içecek dondurma satıyor. satıyor. Burada ekmekli dondurma çok meşhur. Burada da ablam onu satıyor. Ekmeğin arasına dondurma kıstırıyor. İçecek falan Şu da var. şekilde. 2 Singapur dolarına ekmek arası dondurma alabiliyorsunuz bir dostlar.
İsterseniz bu şekilde gofret arasına, isterseniz ekmeğin arasına kıstırıyor. Burada da böyle kayakçı abilerimiz, ablalarımız oturmuş. Bence çok tatlılar. Kendilerine eğleniyorlar. Şehrin her yerinde spor yapan insanlar görebiliyorsun. Koşan, bisiklete binen, yürüyüş yapan insanları özellikle bu bölgede çok görüyoruz. Bu akarsuyun, denizin, nehrin, parkın artık ne derseniz. Okyanusun. Şimdi bizim asıl gideceğimiz yere geldik. Gardens by the Bay. Burası da aslında çok yakın zamanda, yakın zaman dediğimde yine 14 yılı var. 2012 yılında yapılmış. Böyle biraz daha farklı bir bahçe ve şehircilik kavramına yeni bir yorum getirilmiş. Günde 2 defa burada gece vakti şov yapılıyor, ışık şovu. Biri 19.45'te, biri 20.45'te. Şimdi ona gitmeye çalışıyoruz. Bölgede yaklaşık 25 ile 50 metre yüksekliğinde böyle dev dev yapay ağaçların olduğu bir alan. Bakın şurada görüyorsunuz Cloud Forest, Bunlar da Flower oraya Dome. gidiyor. Şunları çekelim. Bunlar hep ücretli bölgeler. Burada gösteri de burada oluyor. Oraya gidiyoruz. Bu bölge sabah vakti geldiğinizde de çok güzel. Ama akşamın tadı tabii ki de bir ayrı güzel oluyor ışıklarla. Herkes akın akın buraya geliyor. Çünkü 9 dakika sonra şovumuz başlayacak. Süper ağaçlarımız da hemen önünde. Tüm ihtişamıyla bizi karşılamaya gelmiş, hazırlanmışlar. Millet şaka mı, bu kadar dolu muydu biz geçen geldiğimizde? Buradan itibaren bu kadar sıra olduysa biz ayvayı yedik. Diyeceğim, ops, sorry. Evet, şu gördüğünüz alanlara da belirli bir ücret ödediğiniz takdirde çıkıp ışık şovu esnasında da orada durup oradan tepeden de izleyebiliyorsunuz dostlar. Şimdi şovumuz başlıyor. O yüzden ışıklarımız kapandı. Biraz böyle ara ara kesitler halinde göstereceğim. Finali en güzel oluyor genelde. Müzik değişmiş ha. Bu tur çok daha güzel yapmamışlar mı aşkım? Aynen. Şu anda bugünkü son hedeflediğimiz noktaya dolaştık ve bölümümüzü burada noktalıyoruz. Gelecek bölümde Görüşürüz.